Geleceği tahmin eden kartlar, küresel planları önümüze seren semboller ve geleceğimizi adım adım dizayn eden güçler. Kulağa uç iddialar ve derin komplo teorileri gibi geliyor değil mi? Peki ya öyle değilse? Ya gerçekten birileri geleceğimizi çoktan dizayn etti de biz sadece iplere bağlı kuklalar gibi onların istekleri doğrultusunda hareket ediyorsak? Evet, can sıkıcı bir olasılık. Ancak gelin görün ki geçen 50 yıl içerisinde hem günümüzü hem de gelecek 50 yılda yaşanabilecek olan kilit olayları çok spesifik olarak anlatan o kadar çok tesadüf var ki insan bir yerden sonra ya acaba diye sormaya başlıyor. Bugün birlikte komplo teorisi gibi gözüken ama yan yana koyulduklarında sanki büyük bir resmi gözümüzün önüne çıkarıyormuş gibi duran bir yolculuğa çıkacağız. Ve yeni dünya düzeninin efendisi olmanızı hedefleyen Illuminati oyun kartlarının karanlık iddialarından tutun, X-Files dizisindeki mesajlara ve popüler kültüre gizlenmiş sembollere kadar birbiriyle alakasız gibi gözüken ama demin de dediğim gibi yan yana koyulduklarında karşımıza büyük bir gelecek resmini çıkaran olaylar örgüsünü inceleyeceğiz. Ve ne yazık ki ortaya çıkan o büyük resim bizim için son derece karanlık olacak. Gerçeği Bula hoş geldiniz. Hemen hemen hepimiz kart oyunlarını ya da rol yapma oyunlarını oynamışızdır. Yeri gelir elf olursunuz, yeri gelir büyücü ve hedef kötü karakteri yenip oyunu bitirmektir. Ancak 1982 yılında bunun tam tersi bir oyun piyasaya çıktı. Bu oyunda amacınız kötüleri yenip prensesi kurtarmak falan değil. Tam tersine en kötü olup oyunu kazanıp yeni dünya düzeninin başına geçmenizdi. Bu karanlık oyunun adı ise Illuminati, bir komplo oyunuydu. 1982 yılında Steve Jackson tarafından tasarlanan bu oyunda amacınız gizli bir örgütü yönetip dünyadaki medya, dev şirketler, tarikatlar ve hükümetler gibi kilit grupları kontrolünüz altına alıp yeni dünya düzenini karanlık bir şekilde kurmanız. Oyun ilk çıktığında yaklaşık 100 kartlık bir seriydi. Ancak 1994 yılında genişletilerek 400 kartlık daha komplike bir oyuna dönüştü. Aslında yaratıcısı Steve Jackson, komplo teorileriyle dalga geçmek ve bu iddiaları absürt bir şekilde bir oyuna dökmek istediğini belirtmiş olsa da ortada bazı ilginç tesadüfler var. Tıpkı bu kartlar gibi. Görüntüleri görür görmez aklınıza bir olay geldi değil mi? Terörist saldırı başlıklı kartta net şekilde ikiz kuleleri görüyoruz. Ve eşlikçisi Pentagon kartında ise Amerikan Savunma Merkezi alevler içinde resmedilmiş. Bu iki kartın 11 Eylül olaylarından neredeyse 7 yıl önce piyasaya çıktığını unutmayın. Tesadüftür, olur diyenler illaki vardır. Çok normal, daha yolun başındayız. Ve unutmayın, yolculuğumuz gitgide derinleşecek. Biz devam edelim. Epidemik kartı olarak kullanılan bu kartı komplo teorisyenleri Covid-19 pandemisiyle ilişkilendirip kartın üzerindeki dezenfektan şişesinden aşıya kadar, arka plandaki ceset torbalarına kadar her şeyin 11 Mart 2020'deki pandemiyi sembolize ettiğini iddia ediyorlar. Ve bununla ilgili birazdan çok daha ilginç birkaç bilgi daha vereceğim, aklınızda tutun. Kartları incelemeye devam ettiğimizde iki tanesinin günümüzdeki popüler bir ismi birebir yansıttığını görüyoruz. Hem de olayın gerçekleşmesinden 23 yıl önce. Bu iki karta bakın. Birisinin üzerinde artık yeter yazıyor. Diğerinin üzerinde ise karizmatik lider yazıyor. Peki 94 yılında tasarlanmış bu karttaki kişi sizce kim? %90'ınızın aklına ilk olarak Donald Trump'ın geldiğine eminim. Hatta soldaki karttaki yüze daha dikkatli bakın. Ve bir de Trump'ın 2014'teki şu fotoğrafına bakın. Kartın altındaki mesaj ise daha da ilginç. Sniperlarımız herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde seni indirebilir. Trump'ın suratının yansıtıldığı bir kartta neredeyse 30 yıl sonra yaşanacak olan bir suikastin izi olabilir mi? Ve daha önemlisi bu mantıken mümkün olabilir mi? Hemen cevap vermeyin. Devam edelim. Destedeki bana göre en vurucu kartlardan birisi Combined Disaster, yani toplu felaketler olarak çevirebileceğimiz bu kart. Kartın üzerinde büyük bir olay sonrası insanlar panik halinde kaçarken arka planda yangınların olduğunu ve yine detaylıca çizilmiş bir saat kulesinin yıkıldığını görüyoruz. Hem de saat 2:55 civarında. Bu saat kulesi bize alelade geliyor olabilir ama Japonlara gelmez. Çünkü kimi iddialara göre bu saat kulesi Tokyo'da bulunan Wako Saat Kulesi. Saatin 2 ve 11'i göstermesi ise 2011 yılını ve yine saatin 2:55 civarını veya 14:55 civarını göstermesi ise 11 Mart 2011 yılında saat 14:45'te yaşanan dev Japonya depremi ve tsunamisini yansıtıyor diye yorumlanmış. Yine tesadüf deyip geçebiliriz.
Ama İkiz Kulelere ve Pentagon'a terörist saldırı, Donald Trump'ı ve başkanlığını yıllar öncesinden resmeden kartlar ve Japonya'daki saat kulesinin neredeyse aynı tasarımını olayın olduğu tarih ve saatte belirtilen karttan sonra insan biraz da düşünmeden edemiyor. Tüm bunlar ilginç bir tesadüf mü yoksa bizim algımızın çok ötesinde bir komplonun kırıntıları mı? Ya bir oyun şirketi atmış tutmuş işte diyenler varsa FBI sizin gibi düşünmüyor. İlk kart serisinin ve ilginç illüstrasyonların piyasaya çıkmasından 9 yıl sonra ikinci ve daha kapsamlı seri hazırlık aşamasındayken bu oyun kartlarını üreten Steve Jackson Games şirketine FBI 1990 yılında bir baskın düzenler. Baskının resmi gerekçesi basına şirkette çalışan bir kişinin yasa dışı hackerlık yolları ile hassas birkaç 911 acil durum belgelerine ulaştığı olarak verilir. Ve şirketin Illuminati oyun kartları tasarımlarının olduğu bilgisayarlar ve hard diskler de dahil tüm ekipmanına el konulur. Tabi bu olaydan sonra kart oyununun çevresinde dolaşan komplo teorileri de kontrolden çıkar. Ve FBI'nin baskın yapmasındaki esas sebebin 11 Eylül gibi yıllar öncesinden planlanmış sahte bayrak operasyonları hakkında bilgilere oyun yapımcılarının sistemi hackleyerek ulaştıklarını ve bunları oyun kartlarına entegre ederek bir nevi insanlara bilgi verdiklerini, bu planları ifşalamalarından ötürü olduğunu iddia ederler. Ve o gün bugündür bu kartlar üzerindeki gizem, özellikle çıkmasından onlarca yıl sonra yaşanan neredeyse birebir aynı olaylardan dolayı sürekli artarak devam etmekte. Baskından sonra firma sahibi FBI'ye haksız bir baskından dolayı mahkemeye verip davayı kazanmış olsa da dediğim gibi insanlar için artık bu işte bir bit yeniği var düşüncesi ağır basmaya başlamıştır bile. Biz yine de yolculuğumuza hemen kendimizi kaptırmadan devam edelim. Sonuçta son birkaç yılda yaşanan olayları bazı kartlarda ilginç bir şekilde tutturmuş olmaları bir tesadüf de olabilir. Hemen arkasında büyük bir plan aramayalım diye düşünmek daha sağlıklı. Ancak birazdan göreceğiniz örneklerden sonra bu fikriniz muhtemelen tamamen değişecek. Illuminati kartlarının muğlak kehanetlerinden çıkıp olası planları daha açık bir şekilde gözümüze sokan başka bir kaynağa geçelim. Ve 1800'lü yıllardan beri meşhur ve karanlık Rothschild ailesiyle Avrupa'nın en güçlü ailelerinden birisi olan Agnelli ailesinin sahibi oldukları Economist dergisini inceleyelim. Economist bildiğiniz üzere her Aralık ayında geçen yılın özeti ve sonraki yılların beklentilerini bize sembolik bir dille anlatan kapaklar hazırlar. Ve aradan geçen onlarca seneden sonra gerçekten bu adamların gelecek dizaynlarını ne kadar uzun bir zaman öncesinden bize sembolik olarak sunduklarını günümüzde anlayabiliyoruz. Mesela 2019 kapağını inceleyelim. Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yılına ithaf edilen The World in 2019 kapağı sembolik kehanet analizlerinin zirve noktalarından birisi. Kapak Da Vinci'nin Vitruvius adamı çiziminin modern bir yorumunu merkezine alır ve etrafına onun çizimi tarzında sembolik mesajlar ekler. Burada verilen en net mesaj ise kapaktan bir yıl sonra yaşanacak olan Covid olayının pek çok unsurunun olmasından neredeyse 1,5 yıl önce belirtilmiş olmasıydı. Yalan söylediği için burnu uzayan Çin başkanı. Hemen yakınında felaketlerin ve ölümün habercileri olan Mahşer'in 4 atlısı. Vitruvius adamının elinde tuttuğu telefondaki QR kod. Hatırlayın, Covid zamanı hepimiz kodlanmıştık. Yine kapağın solunda bulunan ve hastalığın ondan yayıldığı iddialarıyla gündeme gelecek olan pangolier hayvanı. Sanırım verilmek istenen mesaj açık değil mi? Nitekim kapağın üzerinden 1,5 yıl bile geçmeden hepimizin hayatı değişti. 2025 kapağına baktığımızda ise kapağın dairesel bir saate benzetilerek şu an saat 8 yani 8. ay bölümündeyiz ve saat 12'ye kadar yaşanacak olan çeyrekte sürekli düşüş sembolleri göze çarpıyor. Kırık bir sandığın altında Zelenski, üstünde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen var. Bu sembol bu iki kişinin çatlayan otoritesini gösteriyor olabilir. 10. ve 11. aylarda ise nükleer bir olay, Çin'in para birimi Yuan'da bir çöküş ve güneş patlaması kaynaklı bir olay sembolleri mevcut. Bakalım kapağın kehanetleri doğru çıkacak mı? Biz de burada arşivlemiş olalım. Geleceğe dair ipuçları ve kehanetler aslında popüler kültürde de karşımıza çok sık çıkarlar. Sadece bakmasını bilmek lazım. Mesela meşhur X-Files dizisinin bir yan dizisi olan The Lone Gunman adlı dizi Mart 2001'de sıra dışı bir pilot bölüm yayınlar. Bölümde ABD hükümetinden bir grup gizli görevli bir yolcu uçağını uzaktan ele geçirip New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne yani İkiz Kulelere çarpmayı planlıyor. Bunu da teröristlerin üzerine atıp yeni bir savaşa zemin hazırlamak istiyorlar. Lakin dizinin kahramanları son anda uçağın kontrolünü geri alarak kuleye çarpmasını engelliyor. Dizi her ne kadar mutlu sonla bu olayı anlatsa da bu bölümden sadece 6 ay sonra gerçekler o kadar da naif olmuyor.
ve sözüm ona 11 Eylül saldırıları düzenleniyor. Suç El-Kaide'ye atılıyor ve ABD Orta Doğu'yu dümdüz etmek için kendi bahanesini üretmiş oluyor. Dünyayı dizayn eden güçlerin sıklıkla kullandıkları bir başka bilinçaltı kodlama metodu da popüler yazarlar ile çalışmalarıdır. Ve bu konuda da karşımıza bazı ilginç, deminkine benzer tesadüfler çıkıyor. Mesela zamanın en meşhur yazarlarından olan Dean Koontz 1981 yılında kaleme aldığı Karanlığın Gözleri romanında biyolojik bir silah olarak geliştirilen bir virüsten bahseder. Ve ilginç bir şekilde bu virüsün adı Wuhan 400'dür. Hani Covid'in ilk vakasının görüldüğü şehir olan Wuhan. Aslında kitabın ilk baskısında bu virüs Rusya'da çıkıyordu. Ama kitap tutup ikinci baskısı hazırlanırken nedense bu silahın adı Wuhan 400 olarak değiştirildi. İkinci ilginç örnek ise Sylvia Browne'un 2008'de yazdığı Günlerin Sonu adlı kitabı. Brown bu kitabında 2020 yılı civarında ciddi bir zatürreye benzer hastalık dünyaya yayılacak, akciğerleri ve bronşları vuracak, tüm bilinen tedavilere direnecek, 10 yıl sonra tekrar saldırıp sonra tamamen yok olacak diye bir kehanette bulunmuştu. Malum hastalığın 2020 yılına çıktığını ve tam olarak bu tarz etkileri olduğunu düşünüldüğünde yine ilginç bir tesadüf olmuş. Tabii sektörü mutlak şekilde kontrol eden elitlerin bu tarz popüler kişilerin kitaplarına bir şekilde müdahale edip bazı spesifik sembolik detayları eklemelerini istemedilerse. Şimdi bunca bilgiden sonra aslında sorulacak en temel soru şu: neden kendilerini kırıntılar bırakarak ifşa etsinler ki? İsterlerse tüm bunları gizli gizli yapabilirler. Neden bu tarz semboller ile kendilerini açık ediyorlar? Bu sorunun son derece bilimsel ve sosyolojik bir cevabı var. Aslında sizi daha iyi yönlendirmek için. Komplo teorileri dünyasında uzun zamandır dolaşan bir kavram var. Predictive Programming, yani öngörüsel programlama. Bu teoriye göre hükümetler veya daha üst düzey güçler kitleleri ileride gerçekleşmesini planladıkları olaylara zihnen hazırlamak için o olayları önceden filmlerde, kitaplarda, oyunlarda kurgusal olarak gösteriyorlar. Böylece halk gerçekleştiğinde şok yaşamıyor veya durumu kabullenmeye daha yatkın oluyor. Bir nevi kitlesel zihin kontrolü yöntemi olarak görünen bu yaklaşımda popüler kültür eserleri birer propaganda aracı haline geliyor. Ve bu programlamalar ile birlikte insanların belirli konularda kitlesel şekilde duygusuzlaştırılması veya duyarsızlaştırılması sağlanıyor. Bu fikir özellikle David Icke gibi alternatif medya figürleri ve Alex Jones gibi komplo teorisyenleri tarafından sıklıkla dile getirilmiştir. Onlara göre Hollywood'dan televizyona pek çok mecra geleceğe dair planları alttan işleyerek bilinçaltımıza mesajlar göndermektedir. Halk bu planlara maruz kalıp aşina olur. Hatta algıda seçicilik yüzünden gerçekleştiğinde bu zaten olacaktı diye düşünür. Özellikle büyük travmatik olayların öncesinde savaş, terör, salgın gibi yıllar boyunca bu konuları işleyen sayısız dizi ve filmin çıkması bu teoriyi savunanlar için bir tesadüf değil, alıştırma programıdır ve şu şekilde işler. İlk adım, problem. Kasıtlı olarak bir kriz, kaos veya korku ortamı yaratırlar. Örneğin bir terör saldırısı, ekonomik çöküş, salgın ya da sahte bir darbe. İkinci adım, tepki. Halkın bu probleme korku ve öfkeyle tepki vermesini, bir şeyler yapılmalı diye devlete veya otoriteye talepte bulunmasını sağlarlar. Hakeza bu kimi zaman halkın kasıtlı olarak otoriteye tepki vermesi için de tetiklenebilir. Unutmayın, adamlar her açıdan planı yürütebilirler. Üçüncü adım, çözüm. Halkın bu tepkisi üzerine kontrolde olanlar en başından beri planladıkları çözümü, örneğin özgürlükleri kısıtlayan yasalar, yeni bir savaş, yeni bir finansal sistem sunarlar. Halk bu çözümü bir kurtuluş olarak kabul eder ve tepkisinin bir sonuç doğurduğunu gördüğü için tatmin olur. Halbuki farkında değildir ama genelde bu olayın sonucunda bizzat tuzağa düşen yine halk olur. Bunun birebir en iyi örneğini yine videoda bahsettiğim 11 Eylül saldırıları sonrasında görürüz. Halkın tepkisi o kadar büyük olmuştur ki Bush denilen kuklanın Orta Doğu operasyonları için 10 binler gönüllü olmuştur. Ama onunla da bitmez. Bu kaostan istifade Amerika vatansever hareket yasalarını çıkararak aslında fiilen Amerika'da yaşayan insanların özgürlüğünü tamamen yok etmiştir. Bu yasaya göre kontroldeki güçler size küçük bir çamur atma operasyonu yaparak size terörist ya da devlet düşmanı dedikleri an geçmiş olsun. Neredeyse hiçbir insani hakkınızı kullanmadan hapse tıkılıyorsunuz. Unutmayın, büyük bir tiyatro sonrası gereğinden fazla yetkiyi tek kanala verir ve insani haklarınızdan, özgürlüklerinizden feragat ederseniz kumpasa düştünüz demektir.
Bu ne yazık ki dünyanın her yerinde böyle olmuştur ve böyle olacaktır. Halklar oynanan tiyatronun arkasındaki insanları fark etmedikçe. Bir diğer bilinçaltı işleme yöntemi ise yöntemin ifşası denilen kavramdır. Araştırmacı Michael Hoffman, Gizli Cemiyetler ve Psikolojik Savaş adlı çalışmasında kriptokrasi yani gizli iktidarların en büyük sırlarından birçoğunun bir süredir kutsal olmayan halka ifşa ederler diye bu yönteme değinir. Hoffman'a göre karanlık elit işlediği suçları ve planları önce gizlilik perdesi ardında saklar. Fakat zamanla yavaş yavaş ortaya döker. Böylece halkın bilinçaltı bu korkunç gerçekleri öğrenir ancak ironik bir biçimde harekete geçmez. Çünkü adeta bu ifşalarla hipnotize edilmiş hale gelir. Üstelik planlar alenen gösterildiği halde kitleler tepki vermediği için elitlerin gizli hükmü daha da perçinlenir. Bu yaklaşım bir tür karmadan arınma ritüeli gibi de görülüyor. Yani güç sahipleri yapacakları kötülükleri önceden sembolik olarak söyleyip "Bakın biz uyardık, siz kabul ettiniz" diyerek hem vicdani hem kozmik sorumluluktan sıyrıldıklarına inanırlar. Bu belki de komplocuların bakış açısıyla şeytani bir zeka oyunudur. Hatta bu yaklaşım bizzat Kur'an'da da geçer. Kimi ayetlerde kıyamet günü şeytan "Benim sizin üzerinizde hiçbir zorlayıcı gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de bana uydunuz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın" der. Gizli örgütlerin bu bir çeşit ezoterik, karmik yaklaşımı da işte biraz buna benziyor. Resmen zombileşmiş bir halka planlarını açık açık gösteriyorlar. Çünkü biliyorlar ki kimse bir tarafını kaldırıp itiraz etmeyecek. Edenler de zombileşmiş koyunlar tarafından linçlenip susturulacaklar. Toplumun bu hale gelmesi için adamlar nesiller boyunca uğraştılar. Ve sonunda da gerçekten o tepkisiz insanlığı dizayn ettiler. Yine de plan ne kadar büyük olursa olsun ateşe karşı su taşımaya sonuna kadar devam etmek bir erdemdir. Bir tiranın önünde omurgasızca eğilmektense karşısında dimdik durmak bir erdemdir. Haksızlığın karşısında susup dilsiz şeytan olmaktansa haykırıp onu yapanları alt etmek bir erdemdir. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun boyun eğmeden mücadele etmek ise töremizdir. Gizemli kart oyunları, ilginç semboller içeren filmler ve gelecek planlarını içeren çok satan kitaplar. Tüm bu ekmek kırıntıları bir araya geldiğinde ister istemez komple teorisyenlerin bakış açısıyla düşünmeye başlıyoruz. Ve akademisyen Michael Barkun'un da ifade ettiği gibi olaylara hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her şey birbirine bağlıdır yaklaşımıyla bakmaya başlıyoruz. Peki gördüğümüz bu şaşırtıcı paralellikler dünyayı yöneten gizli bir senaryonun periyodik ifşaları mı? Yoksa kaotik bir dünyada umutsuzca desen ve anlam arayan insan zihninin kaçınılmaz bir ürünü mü? Belki de gerçek bu iki ucun arasında bir yerdedir. Belki de elitler geleceği kesin olarak bilmeseler de istedikleri geleceği şekillendirmek için kültürel ve sembolik araçları kullanmakta ve bu semboller zamanla kendi kendini gerçekleştiren kehanetlere dönüşmektedir. Basit oyun kartlarından toplumun dizayn edilmesine doğru ilginç bir yolculuk oldu. Ve şimdi sıra sizde. Sizce tüm bunlar sadece ilginç birer tesadüf mü? Yoksa büyük ve karanlık bir yapbozun küçük parçaları mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazın lütfen. Önümüzdeki hafta bugün komple olarak ele aldığımız bazı olayların yapay zekanın da yardımıyla nedenli büyük bir tehdide dönüştüğünü size anlatacağım. Takipte kalmaya devam edin. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın.